Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün çok sık yaptığım, ev halkı tarafından da çok sevilen, çok beğenilen, kolay, ucuz, harika tadı olan bir kahvaltılık yapacağım arkadaşlar. Çok da kolay, çok da basit, malzemesi de az. Bunun için 2 adet kapya biberim var. Kapya biberlerimi iri iri doğruyorum. Hiç özenmeden, şekillerine dikkat etmeden onları iri iri doğruyorum. Sadece dikkat ettiğim tek şey tohumlarını çıkarttım arkadaşlar. Tohumları olmayacak. Bu kadar basit. Şimdi bu kestiğim biberlerimi tavama alıyorum. 2 diş de sarımsağım var. Mutlaka sarımsağı koyun. Hiç rahatsız etmeyecek çünkü biraz pişecek. Piştiği zaman sarımsak kokusunu, rahatsızlık veren tadını yok ediyor. Bence sarımsak harcı çok lezzetli. Sarımsağımızı da tavamıza alıyoruz. Kapya biberlerimi ve sarımsağımı tavaya aldım. Şöyle bir 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Biberlerimi biraz kavuracağım. Biberlerimi güzelce yumuşayana kadar kavuruyorum. Hem sarımsağın hem de yağın lezzetini çekmesini de sağlıyorum. Kavrulsun, birazdan işlemlerimize devam edeceğiz. Evet, biberlerim yaklaşık bir 5 dakika güzelce kavruldu. Ben kapya biber kullanıyorum ama arzu ettiğiniz herhangi biber de olabilir. Yeşil biber, köy biberi ya da Charleston. Hepsi de çok güzel oluyor. Hatta ben bazen hepsini karışık da yapıyorum. O daha da güzel oluyor. Burada olmalısınız, bu kokuyu duymalısınız arkadaşlar. Sarımsak ve biberin kavrulduğunda çıkardığı bu kokuya bayılıyorum. Şimdi 1 yemek kaşığı kadar unum var. Unumu biberlerimin üzerine serpiştiriyorum. Ve unumun kokusu çıkana kadar güzelce kavurmaya devam ediyorum. Kokusunun çıkması önemli. Unun kokmamalı. Harika bir kahvaltılık oluyor. Çok leziz ama kahvaltılık dediğime bakmayın. Arzu edenler bunu meze olarak soğuk da yiyebilirler ya da akşam yemeklerinde de yiyebilirler. Çok leziz bir şey çünkü. Çocuklar da seviyor. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Yapılışı da bu kadar kolay ve çabuk gördüğünüz gibi. Unu güzelce kavuruyorum. Birkaç dakika daha kavuracağım. Önemli. Çünkü un kavrulmadan bırakıldığında böyle bir kötü bir koku bırakıyor. O oluşmasın. Yeteri kadar kavruldu. Şimdi benim bir bardak soğuk sütüm var. Onu ilave ediyorum. Sütüm bu unla birlikte çekecek, lezzetlenecek. Ama bu arada biraz da tuz ilavesi yapacağım ben. Tuz sizin zevkinize bağlı. Ben şöyle bir çay kaşığına yakın koyuyorum. Karıştırarak gördüğünüz gibi sütümüz çekti. Beşamel sos gibi katılaştı. Şimdi bu aşamada çektiğinde minik minik doğradığım evde bulunan peyniriniz ne varsa onu koyabilirsiniz. Ben İzmir tulumu koyuyorum çünkü çok seviyorum İzmir tulumunu. Bu İtalya'nın parmesan peynirine en yakın ve ona göre nispeten ucuz olan çok yağlı, lezzetli, güzel bir tulum peyniri. Bu tip şeylere de çok yakışıyor gerçekten ama siz evinizde olan herhangi bir peyniri koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi karıştırmayı hiç bırakmıyorum. Bakın peynirim eridi. Peyniri iyice eritene kadar kavurmaya devam ediyorum. Şimdi bir de buna sos yapacağım. Altını kapatıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar, çok azıcık hemen tereyağı, yine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Eriteceğim.
Çok fazla değil ama gördüğünüz gibi zaten kahvaltılığımıza da fazla yağ koymamıştık. Bu ona lezzet katacak. Koymanızı tavsiye ederim ama elzem değil. İstemeyenler bu yağı koymak zorunda değil. Ama ben bayılıyorum şahsen bu şekilde oluşuna. Çok lezzetli oluyor. Tereyağımı erittim. Hemen bir çay kaşığı kırmızı toz biberimi atıyorum. Şöyle birkaç saniye karıştırarak köpürtüyorum. Sosum da hazır. Şimdi hemen bu leziz kahvaltılığımızı servis edelim bakalım. Nefis kokular, nefis anlatamam size. Şu güzelliğe bakar mısınız? Kuymak gibi erimiş peynirle un ve süt. Hemen 5 dakikada şipşak çay daha demini almadan bile bu güzel kahvaltılığımız hazır oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli. Çoluk çocuk herkesin çok severek yediği, bence sağlıklı da lezzetli de bir kahvaltılık oldu. Şimdi hemen üzerine de azıcık şu köpürttüğümüz tereyağından dökelim. Hiç gerek yok aslında. Arzu edenler koyar, arzu edenler koymayabilir. Kahvaltılığımız hazır arkadaşlar. Nefis bir şekilde afiyetle yenmeyi bekliyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve siz de en kısa zamanda bu kahvaltılığı denersiniz. Ama akşam yemeğinizde de yiyebilirsiniz. Arzu tamamen size bağlı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki güzel tarifle buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın ama videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. 10.000 olduk, hepinizin desteğiyle çok teşekkür ediyorum. İnşallah nice 10.000'lerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.